Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir kış hazırlığı videosuyla daha karşınızdayım. Erik kurutacağız. Mor erikten aldım. Burada 10 kilogram erik var. Güzelce yıkamış olduğum eriklerin çekirdeklerini çıkarmakla başlıyorum. Bu şekilde çekirdeklerini çıkardıktan sonra ben bir de ortasından böleceğim. Çünkü burası nemli bir bölge. Çabuk kuruması açısından ve bereketli olması açısından her bir eriği 4 eşit parçaya böleceğim. Hazırladığım kadarını götürüp balkona tele sereceğim. Ben pencere teli kullanıyorum kurutmak için. Ne kurutursam kurutayım onun üzerinde kurutuyorum. Alttan da hava aldığı zaman oldukça kolay ve çabuk kuruyor. Son postayı da doğradım, döktüm, güzelce seriyorum. Bu arada ele leke yapıyor. Erikleri temizlerken eldiven kullanabilirsiniz. Eriklerimi serdim. Her gün birkaç kez karıştıracağım. Bu şekilde kuruyacaklar inşallah. Eriklerim 3 günün sonunda kurudular. Sizin için tarttım. Darasını aldıktan sonra bu kadar geldi. Yani 10 kilogram erikten 2 kilogram 400 gram erik çıkıyor. Tabi bu kuruma miktarına göre de değişebilir. Çok kurutursanız daha az da çıkacaktır. Eylül ayının ortasında kuruttum ben erikleri. Burası nemli bir bölge. Sahil bölgesinde yaşıyoruz. Yaşadığınız iklime göre tabi kuruma günü de değişebilir. Ben tamamen böyle kabuk olacak kadar kurutmadım. Yani tamamen kendinden geçmedi. Şöyle bakın, yumuşaklığını kaybetmeyecek şekilde aynı kuru üzüm yer gibi kuru üzüm hissi verecek kadar kuruttum. Difrizde saklayacağım ben, bozulmaması, küflenmemesi için. Buzdolabında da bir şey olacağını sanmıyorum ama ben gene de difrize atmayı düşünüyorum. Çünkü birazcık şöyle etli etli bıraktım. Size de bir tanesini ısırıp göstereyim. Şöyle tam olarak, yani içini kurutmak istemedim ben. Benim tam sevdiğim ayarda bir şekilde kurudu. Bu kadar kuruması yeterli. Bu arada bu erikten pestil de yaptım. Size de tavsiye ediyorum. Rengi gerçekten muazzam oldu. O kadar güzel bir rengi var ki inanamazsınız. Ben bu pestili artık yıllar boyunca yapacağım. Tam ölçüleriyle yapması oldukça basit. Çok da lezzetli bir pestil tarifi sayfamda mevcut. Ve pestil yapmak isterseniz bu tarifi mutlaka deneyin. Yiyen herkes bunun tarifini isteyecek, o kadar eminim. Eriklerimi de ben bu şekilde kaplarda muhafaza edeceğim. Bu şekilde difrizde ya da dolapta çok düzenli oluyor. Saklaması güzel oluyor. Koyduğunuz zaman tertipli oluyor. Hemen dolduruyoruz. Eriklerimi bu şekilde şeffaf kutulara doldurdum. 2 büyük kutu geldi. Bu şekilde muhafaza edeceğim. Her türlü meyveyi kurutmak ve pestilini yapmak mümkün. Çok da güzel oluyorlar. Size de çok tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.